Bugün size 13 yaşındaki Sennet'in hikayesini biraz anlatacağım. Pamir Dağları'na gittiğimde Pamir Kırgızı bir ailenin çadırında 3 gün kalmıştım. Sennet de o ailenin kızlarından biriydi. Tacikistan'ın Duşanbe şehrinden jipler Pamir Dağları'na her sabah yola çıkıyor. Ben de sabah o jiplerin kalktığı yere gittim. Jip şoförleriyle konuştum. Birçoğu da doluydu. Aradan bir tanesini buldum ve yolculuğa başladım. Tabii bu Pamir Kırgızlarının olduğu yere herhalde ben 3. günde ancak varabildim. Aradaki ufak ilçelerde ya da işte yerleşim birimlerinde konakladığım oldu. Ama en son o Aliçur köyüne gittim ve yemek yediğim yerde biriyle konuştum. Dedim ben böyle bir çadırda kalmak istiyorum. Sağ olsun oradaki arkadaş yardımcı oldu. Ona yol ücretini verdim ve beni kendi arabasıyla bu kaldığım Pamir Kırgızı ailenin çadırına götürdü. Gittiğimizde evin anne ve babası yoktu. Yetişkin üniversite okuyan bir kızları vardı. 13 yaşındaki başka bir kızı ve yine bir iki çocuk daha vardı. O arkadaş o yetişkin kıza anlattı durumu. Dedi böyle bu arkadaş gezgin, Türk, burada kalmak istiyor. Kız okey dedi. Sonra annesi babası gelince de zaten onlarla da konuştuk. Öncesinde babasına telefonu da açmışlardı. Şimdi çadıra girdim. Hemen tabii çatpat Türkçe ile sohbet etmeye başladık. Orada tabii böyle tuhaf ve komik şeyler de yaşadık. Şimdi baktım ki Sennet daha çok küçük, 13 yaşında ama işte soba yakıyor, yemek yapıyor, kardeşlerine bakıyor, hayvanlara bakıyor. Ya dedim sen hani çok küçüksün, nasıl bu kadar küçükken bu işleri yapabiliyorsun falan. Ben küçük dedikçe onlar hep beraber gülüyor, kahkaha atıyordu. Meğersem küçük demek onlarda başka bir anlama geliyormuş. Şimdi videoyu izleyin. Küçük demenin ne demek olduğunu öğreneceksiniz ve niye bu kadar güldüğümüzü. Annem baban pazara mı gitti? Alçurga gitti. Siz nasıl geldiniz? He. Tamam, çarşıya mı gittiler? Bir şey almaya mı gittiler? Bir şey almaya mı gittiler çarşıya? Maşina mı? Maşine? Ne zaman gelecekler? Hazır ki. Tamam. Bir bakın. Ağam küçük. Cevabını bırakacağım. Seni de yazacağım. Keşke seni de cezam küçük. Küçük. 9 yaşında küçük, 13 yaşta küçük. Küçük. He? Küçük. Küçük? Küçük. Ne farkı var küçük? Küçük. Aynı değil mi? Sabaka. He? Küçük sabaka. Sabak. Küçük dog. He, köpek. Ha. Küçük. Da. He. O zaman küçük mü demem gerekiyor yoksa? Küçük. Küçük. Aa da. He, bu küçük. He. Şimdi oldu. Küçük de dog. He, siz köpeğe diyorsunuz küçük. Bu çadırda 2 gün kaldım, 2 gece kaldım. Tabii rakım yüksek olduğu için gece çok soğuk oluyor, gündüz de sıcak oluyor. Yani yayla gibi bir ortamı var. Tabii zor şartlar. Çadırın etrafında bir dere geçiyordu. En azından su ihtiyacını orada karşılıyorlar. İşte hayvanları vardı ailenin. Hani aile öyle fakir bir aile değil. Böyle çadırda kalıyorlar ama zannetmeyin ki fakir. Oradaki kültür böyle. Ayrıca köyde evleri var. Sadece bu yaylaya yazın geliyorlar hayvanları otlatmak için ve ayrıca kendileri de orada kalmayı, yaşamayı seviyorlar. Ben çocukların hepsine sordum. Hatta üniversitede okuyan da dahil. Şehirde mi yaşamak isterseniz burada bu çadır hayatıyla mı yaşamak istersiniz dedim. Hepsi o
çadırı daha çok sevdiğini söyledi. Tabii gün içinde gözlemliyorum ne yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar diye. İşte Sennet'i burada biraz anlatmak istiyorum. Haddim değil ama Türkiye'de artık çevremizdeki çocuklara, gençlere bakıyoruz. Lise çağındaki çocuklar bakkala dahi göndermeye çekiniyor aileleri. Ya da çay demlenmiş ama o hazır çaydanlıktaki çayı böyle bardağa bile inanın dökemiyorlar ya da tepsiyle getiremiyorlar. Bunu bazen görüyorum. İşte onun için bu Sennet'in hikayesini anlatmak istedim. Şimdi Sennet sabah kalkıyor. Anne baba bazen dışarı gidiyor. Baba şehre gidiyor, köye gidiyor. Anne hayvanlarla ilgiliyor. Sennet sobayı yakıyor. Sonra yemek yapıyor. Yemek pişirirken de videolarını çektim. Hatta yufka açıyor ve börek yapıyor ve onu da yedim. Ve yaptığı her şey de çok lezzetliydi. Sennet'le böyle oturup böyle ne bileyim yetişkin biri gibi sohbet edebiliyorsun. Ha zannetmeyin ki bu çocuk sadece ev işleri yapıyor. Dışarıda yine kardeşleriyle de oynuyor. Hani iyi kötü çocukluğunu da yaşıyorlar. Ama orada şuna biraz böyle burkulmuştum. Dışarıda çadırın kenarında böyle taşlardan bir şeyler dizmişler. Dedim bu nedir ya? Bir yanlarına bir gittim ki o zaman anladım. Evcilik oynuyorlar. Hani hiç oyuncak yok. Taşlardan ev yapmışlar. Oraya kilim sermişler. Hemen ufak kız oraya bir mutfak köşesi yapmış. Orada evcilik oynuyorlardı. Yemeği Sennet yapıyor 13 yaşında. 13 yaşındasın değil mi? Kırgız ve Türkçe konuşarak anlaşabiliyoruz. İçinde patates, makarna, soğan var. Sennet'in hikayesi, yaşayışı beni çok etkiledi. Ortam zaten fazlasıyla güzel. Hani dağlar bir yandan, kenardan dere geçiyor. Çadırda yaşıyorsun. Etrafta hayvanlar. Otantik ve böyle bir fotoğrafçı için de çok fazla fotoğrafı çekilecek şey vardı. O 3 gecem benim çok iyiydi. Çok güzel geçti. Ama Sennet'in hikayesi tabii o 3 günlük gezinin en can alıcı noktasıydı bence. Nacizane tavsiyem bu videoyu Sennet'in hayatını çocuklara izletin derim. Ben oradayken bu inek yavrusunu doğurdu. Aynı gün ben o yavruyla fotoğraf çekindim. Tabii fotoğrafı da Sennet çekti. En sevdiğim fotoğraflardan biridir. Aile bu çadırı yazdan yaza kuruyor. Bu çadır toplanıyor ve nasıl diyeyim yani şöyle kompakt bir halde saklanabiliyor. Kışın köydeki evine götürüyorlarmış. Yazın tekrar buralara geliyorlar. Genelde buradaki Pamir Kırgızları bu şekilde yaşıyor. Ama tabii tamamen köye ya da işte şehre yerleşenler de var. Onlarla böyle çat pat Türkçe konuşarak anlaşabiliyoruz. Onlar da bizim soydaşlarımız. Beni kabul ettiklerinde ben hani çok sevinmiştim. Bir de şu çok soruluyor. Böyle yerlerde kaldığımda onlara para veriyor muyum? Şimdi çadıra gittiğimde direkt ya siz beni ağırlayın ben size para veririm demek hoş olmaz. Öyle bir yaklaşım hiçbir zaman olmuyor ama ne yapıyoruz? Eğer oraya birinin aracılığıyla gidiyorsam ona böyle söyletiyorum. Ya bak ben burada kalacağım ama yani ben onlar nasıl yaşıyorsa öyle yaşamak istiyorum. Ve ben 3-5 bir şey de veririm diyorum. Hani onlar da anlıyor bunu. Ama hani para vereceğim diye beni misafir etmiyorlar. Hiç para konusu olmasa da yine beni orada misafir ederlerdi. Tabii böyle çadır gibi ya da köylerde kaldığımda yanlarından ayrılırken çocuklara, evin annesine falan ben elimden geldiğince fazla vermeye çalışıyorum. O civardaki birkaç yaylaya da gittim. Orada hatta
Ben ta İran'daki Kaşkay Türklerinde kurut peyniri yaptıklarını görmüştüm. Aynısı bu Tacikistan'ın Pamir dağlarındaki Pamir Kırgızlarında da gördüm. Onlar da kurut diyordu. Hatta bu kurudu bizim Anadolu'da da hala yapanlar olduğunu biliyorum. Böyle peynirin çok sert kurutulmuş hali. Kurut da muhtemelen oradan geliyor ve tadı böyle çökeleğin çok yoğun hali gibi düşünebilirsiniz. Lezzetli ama böyle elinize alıp kıtır kıtır yiyorsunuz. O bölgede hangi çadıra gitsem çok güzel karşıladılar beni. Hemen sofraya oturtuyorlar. Yani sofraya oturmadan çadırdan çıkmam mümkün değil. Hemen tereyağı, bal, kaymak geliyor. Çay da yapılıyor. Onu öyle yiyip içiyorsun. Ve hani çok lezzetli olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Yaylada yaşıyorlar. Tereyağı da çok güzel, kaymak da çok güzel. Sonraki videolarda görüşmek üzere.